Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Ali. Kanada'da yaşıyorum, Victoria'da. 7 aydır buradayım. İnternette bilgi bulamadım ben taşınma sürecimde antrenörlükle alakalı. Size burada Kanada'da antrenörlük yapılır mı? Ücretleri nedir? Ne kadar bir para kazanabilirsiniz? Diğer mesleklere göre kazanç durumu nedir? Onunla alakalı bir video yapmak istedim. Bir de spor salonlarını size biraz tanıtmak istedim. Burası biraz farklı Türkiye'den. Türkiye'de genelde büyük spor salonları, işte McFit'ler vesaire. Genelde ücretini ödersin, open workout dediğimiz işte gidersin, kendi antrenmanını kendin yaparsın. Dersler olur ama öyle sürekli olmaz. Günde 2 ders, 3 ders yaparlar bir spor salonunda. Siz yine normal üyeliğe para vermiş olursunuz. Spor salonları da büyüktür yine. Yeni başladı biraz İstanbul'da küçük spor salonları. Stüdyo tarzı falan. Genelde özel ders mantığıyla ilerleyen. Burada durum biraz farklı. Buralarda spor salonları genelde küçük. İşte var birkaç tane Anytime Fitness, işte Planet Fitness falan. Onlar biraz büyük ama yine bizim Türkiye'deki gibi değil. Biraz daha küçük. Ücretleri daha uygun. Yani genel olarak bir Anytime Fitness gibi bir spor salonu full üyelik aylık $50 civarında falan gelir. Daha ucuz opsiyonlar var. İşte Fit for Less vesaire. Onlar aylık $25, $30. Belki daha ucuza da bulabilirsiniz. Bazen bir deal'lar oluyor, anlaşmalar. O zaman $15 üyelik yapabilirsiniz. Benim çalıştığım spor salonu, ben buraya taşındım 7 ay oldu. Şu an bir tane küçük butik bir spor salonunda çalışıyorum. Genelde zaten hep öyle. Buranın aylık ücreti ortalama başlangıç ücreti $85, sonra $110, $120 civarı. Kanada doları bu arada, Amerikan doları değil. Buraya gelenler ne yapıyor? Burada günde, şurada bir tablo var zaten. 5 ders, 6 ders var. İşte değişik kickbox dersleri var. Pilates dersleri var. Fitness grup antrenmanları var. Onlar için para veriyor aslında. Onun haricinde burada kimse antrenman yapmaya gelmiyor. Kendi antrenman yapmaya. Mesela şu an ben spor salonundayım. Pazar günü. Spor salonu boş. Ben tek başıma geldim. İstesem burada tek başıma antrenman yaparım burada antrenörlük yaptığım için. Ama üyelerin öyle bir hakkı yok genelde. Onun için farklı üyelik sistemleri var. İşte open workout vesaire. Biraz daha farklı bir ücret ödüyorsun. İstediğin zaman gideyim, antrenmanımı yapayım dersen. Onun haricinde antrenör olmak. Şimdi Türkiye'den buraya geldiğiniz zaman gelmeden önce antrenörlüğü araştırdığınız zaman dersiniz ki ya işte bak $45 veriyor saatlik, $30 veriyor, $45 veriyor, $50 veriyor. Yani Türkiye'deki mantıkla çalışacağınızı zannedersiniz. Yani günde 8 saat mesai, haftada 40 saat. Bakıyorsunuz $5.000 yapıyor, $4.000 yapıyor aylık ama biraz değişiyor buraya gelince. Çünkü burada saat eşittir para. Kimse burada size boş yere spor salonunda dur diye para vermiyor. Böyle bir antrenörlük modeli yok burada. Yani gittiğiniz yerde ders veriyor olmanız lazım. Derslerin parasını alıyorsunuz. Yani bazı yerlerde grup derslerine $35 verirsiniz, $30 ya da $25. Bazı yerlerde özel ders verirsiniz. Özel dersin paketine göre değişir. Türkiye'deki gibi aynı. Özel derslerden ortalama başkası için veriyorsanız özel dersi spor salonunda oradan bir pay alırsınız. Ortalama $30, $35 gelir. Kendi öğrencinizi spor salonuna getirdiyseniz dışarıdan bulup o zaman bir spor salonu kirası ödersiniz, saatlik kira. O da genelde $25 civarıdır, $20-25 arasıdır. Özel ders ücretleri insanları $80 ile $150 arası charge edebilirsiniz yaptığınız işi. Yani saat ortalama $100 diyelim ona biz. $100, $110 bir saatlik ders ücreti. Spor salonuna verdiğinizde $25, $100 yaptıysanız $75 sizde. Tabi bundan biraz vergi vesaire de var. Ortalama bir saatlik senin verdiğin özel ders $60 tekabül eder. $60 gibi para. Tabi bu da her gün 5 kişiye ders verebilirsen o zaman günde gerçekten $300 yapar.
ayda 20 gün çalıştığını varsayıyorum. $6.000 civarı bir para çok iyi çünkü burada asgari ücret zaten $2.200-2.300 bandında. Asgari ücreti ikiye katladığın zaman gerisi kolay. Gerçekten rahat bir hayat yaşarsın. Personal trainer olarak çok fazla da çalışmadan, günde 5 saat ders vererek ama tabi biraz zor. Genelde bu spor salonlarında grup dersleri yapıldığı için her yerde herkes zaten grup dersinde, kimse ekstra çok fazla insan yok ekstra özel ders alayım diye. Çünkü saatlik $100 az bir para değil. Buradaki kazananlar için de az bir para değil. Çok kişi vermek istemeyebilir saatlik $100. Onun yerine aylık $100 verip katılır böyle dersler, üyelikler vesaire. Burada antrenör olma şartları nedir? Şimdi Türkiye'den buraya geldin, elinde antrenör belgesi vesaire var. Türkiye'den aldığın, işte federasyondan aldığın ya da saçma sapan bir yerlerden online uzaktan eğitim vesaire aldın. Bir anlamı yok. Ya burada neyin önemi var? Ya BESYO'dan mezunsundur, spor bilimleri vesaire okumuşsundur 4 yıllık. Ya ondan mezunsan şansın var. Ya tamam diyecek adam, zaten sen 4 yıl boyunca spor okumuşsun. Gel antrenörlük yapacak. Ya da belge. Yani buradan alacağın belgelerden bir tanesi. İşte onaylı personal trainer belgesi. Onları alırsan o zaman da şansın var. Tabii o personal trainer belgesi burada da kolay alınıyor. Burada da 2 hafta, 3 haftalık bir kursla birlikte aynı Türkiye'deki gibi verirsin. Tam şu an net rakamını hatırlamıyorum ama $1000 civarı para verirsin. Alırsın belgeyi ama BESYO mezunuysan zaten o belge olmadan da çoğu kişi seni kabul eder. Tabii bazı spor salonları senden ekstra bir belge de ister. Personal training yapacaksın, trainerlık yapacaksın. İşte bulabilirsin. Bulamazsın da değil ama ben size şöyle söyleyeyim, bunu ek iş olarak yapmak daha mantıklı. En azından ilk başlarda bir öğrenci portföyü bulana kadar ilk başta bir ekstra hafta sonları gidersin, işte iş çıkışlarında gidersin, ders verirsin. Yani ben de şu an bir tık öyle yapıyorum. Yani normal bir yerde daha çalışıyorum. Ondan sonra haftada 2 gün, 3 gün burada grup derslerine işte katıl. Burada genelde herkes bir arada, bizim Türkiye'de istasyon şeklinde yapılan, eskiden güreş antrenmanlarında falan böyle bir istasyon yaparlardı. İşte şınav çek, oradan çek, barfix çek, git mekik çek vesaire. Bu tarzda antrenmanlar yapıyorlar işte. 10 kişi genelde olur böyle bir grupta, 10 kişi, 12 kişi genelde böyle antrenmanlar yapıyorlar. Kolay da değil, zor. Buradaki insanlar biraz daha bizden daha spor açısından kapasitesi yüksek. Herhalde buradakiler pek fazla sigara falan da içmediği için daha iyi işler yapabiliyor o konuda. Onun dışında başka aklıma genel olarak bir şey gelmiyor sporla alakalı. Ufaktan size bir etrafı göstereyim. Spor salonu harbiden küçük buradaki spor salonları. Onunla ilgili bir en azından kafanızda fikir olsun. Evet, spor salonları gördüğünüz gibi. Eğer aklınızda başka sorular varsa buradaki işle ilgili, sporla ilgili yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda cevaplıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.